Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir bebek yeleği çalışacağız. Yeleğimiz yine model olarak hem kız hem erkek bebekler için uygun. Yapımı da oldukça kolay bir model. Hasır ya da sepet örgü olarak da adlandırabiliriz. Arkası böyle tamamen yine ters örgü. Robada kolay bir roba tercih ettim. Gizli artırmalı sade bir roba çalışması ile yeleğimizi tamamladık. Kartopu Baby One 3 numara şiş ile ördüm. 83 ilmek başlamıştım. Yaklaşık 2 yaşa kadar giyilebilecek bir yelek oldu. Ama siz daha kalın bir ip ya da 3,5 numara şiş ile örerseniz biraz daha en ve boy atacaktır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi farklı bir renkten şöyle bej rengi renk kodunu da vereyim. 855 renk kodlu kartopu Baby One ile öreceğim yine. Aynı sayılarda yapacağız ama robamı farklı bir roba yapacağım arkadaşlar. Daha önce çekimini de yapmıştım, güzel bir roba çalışması. Şöyle yeleğimize farklı bir hava katsın diye aynı sayılarla başlayacağım ama robamızı biraz farklı yapacağız. Şimdi birlikte başlayıp İnşallah devamında getireceğiz. Robamızı 83 ilmek başlıyoruz arkadaşlar. Klasik başlama yöntemiyle 4 diş haroşamızı hazırlayalım. Sonrasında ayrımlarla yaka düşürme ve yeni bir roba tekniğiyle yeleğimize devam edelim. Evet, ben haroşamı hazırladım. Şöyle 3 diş 4 diş haroşamı ördüm. 4. dişimin ön sırasını tamamladım. Henüz arka sırasını tamamlamadım. Hem iliğimizi açacağız hem de yaka düşürme tekniği uygulayacağımız için son sıramı tamamlamadan videoma başlıyorum. İlk iliğimizi arka sırada açıyorum ben. Haroşamı ters ördüğüm için 4 ilmek ördüm. Bir dola 2 ilmeği kes şeklinde ilk iliğimizi açtık. Robamıza 83 ilmek başladık. Ben ayrımlarımı yaptım. Tekrar vereceğim sizlere de. Yeleğimize başladık arkadaşlar. Yakalarda erkek bebekler için özellikle çok güzel duruyor. Çift kat başlama tekniği, hazır gibi lastik. Bu tekniklerle de yakanızı başlamak mümkün. Ayrı bir anlatım gerektirdiği için ben hani yeni video çektiğim modellerde çok tercih etmiyorum. Yeniden anlatmam gerekiyor. O yüzden siz tercih ederseniz çift kat başlama tekniğiyle de başladığınızda yeleğinize bir şıklık katacaktır. Şimdi 4. diş haroşamızın arka sırasını örüyoruz. Farklı bir roba yapacağız. Yaka düşürme tekniği uygulayacağız. Öncelikle iliğimizi açtık. Haroşamızı tamamlıyoruz. Ayrım sayıları burada biraz farklı oluyor arkadaşlar. Ara ayrım sayısı yok. Sadece 5 parçaya ayırıyoruz. Ön, kol ve arka olmak üzere. Şimdi anlatırken de anlayacaksınız. Uygularken. Normal sayı verildiğinde bu robayı uygulamak biraz zor oluyor. Şimdi ne demek istediğimi dediğim gibi anlatırken daha net anlayabilirsiniz. Görüntümü biraz yaklaştıracağım. Çok fazla oldu. Şöyle ayarlayalım. Şimdi ayrım sayılarımı da vereyim arkadaşlar. 17 ilmek önler, 11 ilmek kollar ve 27 ilmek arka. Şimdi bakın ön bölüme geldik. 17 ilmek önlerde vardı. 1 2 3 ilmeğini örüyoruz. Yaka düşürme yapacağız. 17 ilmeğin 3 ilmeğini ördük. Sol şişimizde 14 ilmek var. Döndük. Şimdi normal 4 diş haroşamızı tamamladık. Yaka düşürme tekniği uygulayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artırma tekniğimize geçiyoruz. Şimdi verdiğimiz ayrım sayılarında normalde ayrım sayısını öreriz. Burada artırma yaparız. Burada biraz farklı. Ayrım sayımızın 17 ilmekte 15 ilmek örüp
artırma işlemine geçiyoruz. Yani 14 ilmek kala dönmüştük. Bir ilmeğimi ilave ettim. 15 ilmeğim var. 16 ve 17. ilmekle artırma tekniğini uyguluyorum. Bir ilmeğimi aldım. 2 ilmeğe girip doladım üstünü. Tekrar yaptım ve 2 ilmekten 3 ilmek elde ettim. Yani bir ilmeğimiz artmış oldu. Ayrıcımı burada çıkarıyorum. Kolumuzda 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 ilmeğimiz var. Kolu da önce ilmeğimi çeviriyorum. Sola doğru yapacağım artırmalarda. İlmeğime şişimi taktım. Bir kez ördürdüm. Şişimden henüz çıkarmıyorum. Bir kez de üzerine doladım. Tekrar. Evet. Şöyle görüntü biraz daha ayarlayayım. Daha net görelim. Şimdi kolun 11 ilmek vardı arkadaşlar. 2 ilmeği burada. Üzerine sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 2 ilmekle diğer artırmamı yapacağım. Söylemek istediğim şuydu arkadaşlar. Kolda 11 ilmek var diyoruz. Şimdi buradaki işlemi yaptıktan sonra 11 ilmek sayarsanız sonda ilmeğimiz az kalır. Böyle sorunlar olmuştu. Diğer videonun altında da bu şekilde yorumlar vardı. Ayrım yapamadım diye. Bu yapacağımız işlemlere bu ilmekler dahil. Yani 2 ilmekle işlemimizi yaptık. Üzerine 7 ilmek sayıyoruz. 9, 10, 11. Bu 2 ilmekle de şöyle ayraç takarsanız benim gibi zorlanmazsınız. Eğer ayracınız yoksa dediğim şekilde ilmeğimi taktım. Üzerine doladım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Koldaki artırmamızı da yaptık. Şimdi arka bölüme geçtik. Sola doğru yaptığımız artırmalarda ilk ilmeğimizi çıkardık. Yönünü değiştirdik. Ördürdüm. Üzerini bir kez doladım. Bir kez daha ördürüyorum. 2 ilmeğimden bakın 3 ilmeğim oldu. 2 ilmek örmüştük burada. Üzerine sayarak devam edeceğiz. Ayrıcım olduğu için saymıyorum. Ama sayacak olursak 2. Buradaki 2 yaptığımız ilmeğimiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ilmeğimi ördüm. Hemen sağa doğru ilk kesimimi artırmamı yapıyorum. Ördürdüm, doladım ve bir kez daha ördürdüm. Çıkardım. Ayrıcımı çıkaracağım. Bu ilk sırayı yaptıktan sonra şöyle artırma yerleri artık belli olacak arkadaşlar. Çok daha kolay ilerleyebileceğiz. İlmeğimi çıkardım. Çevirdim. Sola doğru kesimlerde çeviriyoruz ilmeğimizi. Bir artırdım. Bir tane ördürdüm. Artırıyorum. Aynı yere bir kez daha batarak ördürüyorum. Koldaki 2 ilmeğimizi burada ördük. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 11 ilmeğimiz vardı. 2 ilmekle de sağa doğru bir tane ördürdüm. Görüntümüz şöyle daha mı net arkadaşlar? Şimdi bir sıra daha yapacağız zaten. 1-2 sıra daha rahatlıkla anlayabilirsiniz. Çıkardım. Son artık artırmamı yapacağım. İlmeğimi aldım. Çevirdim. Bir kez battım. Bir ilmek ördürdüm. Bir kez doladım. 2 ilmeği 3 ilmek yaptık. Yani birer tane artırmamızı yapmış olduk. 2 tane ördüm. 3, 17 ilmekten bakın 3'ünü ördüm. Sol şişimde 14 ilmeğim var. Burada dönüşümü yapacağım. Arka sıraya geldim.
Arka sıramız tamamen ters örgü olacak. Yine ilk döndüğümüz ilmekleri örmüyoruz. Burada artırdığım ilmekler dahil tüm ilmeklerim ters. Şimdi ayrım yerlerini bu şekilde ayarladıktan sonra çok daha kolay olacak. Zorlanmadan yapabileceksiniz. Dediğim gibi ayarlarken biraz zorlananlar olmuştu bu ayrım sayısında. Ama 11 ilmeğe artırdığımız 2 ilmekler de dahil olacak. Artırma işlemini yaptıktan sonra 11 ilmek olarak hesaplarsak sayımız denk gelmez arkadaşlar. Normalde yaptığımız robalarda beden ara ilmekleri vardır. Yani 15 artı 2 diye bu şekilde çok daha kolay ayrım yapılıyor. Ama bu farklı bir teknik olduğu için bazen kafalar karışabiliyor. Ama çok şık bir model. Güzel ve gösterişli ama yapımı da gerçekten aslında kolay bir model. Birkaç kez yaptığınızda eliniz alışacaktır. Ya da robada hiç uygulamadıysanız küçük bir parçada yapın mutlaka. Bakın artırdığım ilmeklerim hepsi ters. İlk sıra arka sıramı ördüm. Sonraki sıralarımı ilerleteceğim arkadaşlar. Şöyle artırdığım ilmekleri görüyorsunuz. Sırası ile bunları da ters örerek. Evet, bakın şurada dönüş işlemi yapmıştık. Yaka düşürme tekniği uyguluyoruz. Dilerseniz uygulamayabilirsiniz. Buradan 2 ilmek daha örgüme ilave ediyorum. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12. Geri döndüm tekrar. Artırma işlemiyle devam edeceğiz. Döndüğümüz zaman şu ilk ilmeği örmeden alıyoruz ki burada yükseklik oluşmasın. Öncelikle 2 ilmeğimi ördürdüm. Bakın 2 ilmekten 3 ilmek oluşmuştu arkadaşlar. Böyle yıldız şeklinde görünüyor. Bunun birini örüyoruz. 3 ilmeğin ikisiyle yine artırma işlemi yapıyoruz. İlk artırmamız sağa doğru ördürdüm. Bir kez doladım. Tekrar ördürdüm. Buradaki üçünü de yine ilk ikisiyle artırma işlemimizi yapacağız. Soldaki ilmeği sola doğru, sağdaki ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bakın bir kez ördürdüm. Tekrar bir kez daha doladım ve 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Yine bunun diğer ilmeğini düz olarak örüyoruz. Şimdi artık takip istemiyor arkadaşlar. Ayrım yerleri belli olduktan sonra bakın şöyle üçlü görünüyor. Bunun bir tanesini örüyoruz. 2 ilmekle yine artırmamızı yapıyoruz. Yine soldakine ilk ilmeğimi çeviriyorum. Sola doğru bir tane ördürdüm. Doladım. Tekrar aynı yere batarak bir kez daha ördürdüm. Şimdi 1 2 saymamıza gerek yok aslında. Devam edelim. Bir sonraki artırma yerine kadar. Çok keyifli de bir roba arkadaşlar. Farklı olduğu için keyifle öreceğinizi düşünüyorum. Ben dediğim gibi belki de 2 yıl olmuştur, daha önce videosunu çekmiştim. Belki de bir yelekte örmek kısmet oldu. Hep farklı modeller çalışmak istediğim için yapmamıştım. Sadece video için bir yelekte çalışmıştım. Bakın yine üçlü artırmamızın oraya geldik. İlk ilmeğini ördüm. Artırıyorum. Tekrar ördürerek bir ilmekten 2 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz.
Bunun üçlüsünü yaparak, üçlüden 5 ilmek çıkararak yıldız roba da yapmıştık arkadaşlar. Hep örnekler zaten birbirinin benzeri. Eksik ya da fazla artırma, eksiltme yaparak farklı farklı modeller ortaya çıkıyor. Yıldız roba da özellikle kız bebek yeleklerinde çok şık görünüyor. Yine 3 ilmeğin bakın birini ördürdüm. Diğer ikisiyle artırmamı yapıyorum. Tekrar çevirdim. Soldaki artırmamı da yaptım. Burada yine bakın döndüğüm yere kadar öncelikle örüyorum. Sonrasında 2 ilmek daha ilave ettim ve geri dönüyorum. Şimdi arka sıramız yine tamamen ters örgü arkadaşlar. Artırdığım ilmeklerim dahil. Buradaki döndüğüm yere kadar geliyorum. Buradan yine 2 ilmek ilave ederek dönerek robamıza devam edeceğiz. Evet, arka sıramı ters örerek tamamladım. Geldim döneceğim yere. Yine 2 ilmek ilave ettim. 2, 4, 6, 7. 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bir sonraki sırada 3 ilmeğimi örerek yaka düşürme tekniğimi tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra robamı da ben örmeye devam edeceğim. Yine birkaç sıra birlikte örmeye devam ediyoruz. Artık saymıyorum dediğim gibi bakın yine şu 3 ilmek kendini belli ediyor. Şu aradaki artırma şuradan da anlayabilirsiniz ya da takip edemiyorsanız eğer ayracınızı burada tutun bir süre boyunca. Evet, 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesiyorum. Artırdım. Tekrar bir ilmekten 3 ilmek elde ettim. Biraz ilerledikten sonra şuradaki görüntü çok hoş oluyor arkadaşlar. Birkaç sıra daha olduğunda daha net çıkacaktır. Artırmaya devam ediyoruz. Artırma yerleri belli olduktan sonra çok daha kolay ilerliyor robamız. Yine geldim bakın 3 tane çok net bir şekilde belli. Hemen sağa doğru kesimimi yapıyorum. Biraz hızlı örüyorum artık. Tekniği öğrendik zaten. Yaka düşürme tekniğini son kez yapalım. Sonrasında robamızı 20 artırma olana kadar örmeye devam edeceğiz. Daha küçük bir yelek olsun istiyorsanız eğer yine artırmalarınızı 18 artırmada yapabilirsiniz. Düz örgü olduğu için hızlıca geçiyorum. Hani bazen çok hızlı diyen arkadaşlar oluyor. Zaten belirtiyorum hani düz örgü örüyorum. Bunu yavaş da örsem düz örgü, hızlı da örsem düz örgü. Burada duraklatabilirsiniz. Yetişemiyorsanız eğer videoyu ileri geri almak mümkün. Yavaş modda izlemek de mümkün arkadaşlar. Onun için tekniği birkaç kez net bir şekilde gösterdikten sonra hızlıca geçebiliriz. Artırmamı yapıyorum. Yine soldaki artırmamı çevirdim. Güzel bir reglan artırma çalışması. Evet, yine geldik artırma noktasına. Hemen sağa doğru artırmamı yapıyorum. Sonra çevirdim ilmeğimi. Sol artırmamı da yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Yine burada döndüğüm son ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek daha ilave ettim. Sağ tarafta başlamıştık dönüş yapmaya. Soldaki dönüşümü de yaptım. Burada da son olarak 3 ilmeğimizi alacağız ve artırmamız bitecek. Arka sıramızı ters örerek devam edelim.
Evet, devam ediyoruz. Son dönüşümü yaptıktan sonra ilerleteceğim demiştim. Bakın son ilmeğim. Sonrasında dönüş için kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Şu an sağdaki şişimde. Yine artırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yaka düşürme işlemimiz bir tarafta tamamlandı. Yine şuradaki yuvarlaklığı görebilirsiniz. Yaka düşürme tekniğini uyguladık. Yakamız yuvarlak oldu. 2 ilmek yine sağa doğru kestim, artırdım. 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. Bakın şuradaki görüntü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Zincir şeklinde görünüyor arkadaşlar. Şöyle arada bir zincir varmış gibi. Yine buradaki ilmeğimizi de çevirdik. Ve artırdık. Şimdi sol tarafa geleceğiz. Sol tarafa geldikten sonra bakın buradaki son 3 ilmeğimizi de öreceğiz. Artırmalarımızı yaparak geri döndüğümüzde artık satır başına kadar geleceğiz ve normal robamızı örmeye devam edeceğiz. Çünkü yaka düşürme ilmeklerimiz tamamlandı ve yaka düşürme işlemimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi robamızı şu delikler 20 tane olana kadar artırmaya devam edelim. Şu an 1, 2, 3, 4. artırmamızı yapıyoruz. Toplamda 20 artırma olana kadar robamızı örmeye devam edelim. Evet, robamız bitti arkadaşlar. Dediğim gibi 20 artırma olduktan sonra 3 diş haroşamızı örüyoruz ve robamızı tamamlıyoruz. Yine robamızın henüz 3. dişini ördüm ama arka sırasını tamamlamadım. Burada ayrım işlemlerimizi yapacağız. 16. sırada da bakın şurada iliğimi açtım. İliğimizi açmayı da unutmayalım. 16 sırada 1. Daha boyunu falan kısaltacaksanız eğer 15 sırada da açabilirsiniz. Şimdi kollardaki ilmeği saymamıza gerek yok. Yani kolla bir işimiz yok arkadaşlar. Zaten ayrım yerlerimiz belli olduğu için oralardan ayrım yapacağız. Ama şu anda önlerde 37 ilmek, arkada 67 ilmek var. Toplamda 141 ilmeğimiz var arkadaşlar. Bir koldan 6, bir kol altından da 7 ilmek artırdığımızda toplamda 154 ilmeğimiz olacak. Modeli kurmak için de bizim 154 ilmeğe ihtiyacımız var. Kol altında dediğim gibi birinde 6, birinde 7 ilmek artırarak sayımızı tamamlayacağız. Şimdi kol beden ayrımımıza geçelim. Model 6 ve katları artı 2 ilmek şeklinden oluşuyor. 154 ilmeğe ihtiyacımız var. Dilerseniz hani eni daha geniş olsun, daha rahat olsun diyorsanız 160 ilmekle de örebilirsiniz. Ama şöyle gördüğümüz gibi mavi yelekte eni boyu gayet düzgün bir yelek. İşte kolun birine birlikte ayrımını yapalım arkadaşlar. Baştan sona anlattığım tüm modellerde gösterdiğim şekilde ayrımımızı yapacağız. Kanalıma daha önce denk gelmediyseniz eğer farklı bir teknikle kol beden ayrımını da izlemiş olursunuz. Mutlaka herkesin kendine özgü, kendine has kol beden ayırma şekilleri vardır. Yaptığım şekilde de gerçekten çok güzel bir kol artırması oluyor. Haroşamızın 3. diş haroşamızın arka sırasındayız henüz. Burada kesme işlemimizi yapacağız. Kol altında artırmamızı da yapacağız. Aynı anda birkaç sırada artırdığımız ilmekleri öreceğiz ve bu şekilde güzel bir artırma yapmış olacağız. Burada ayrım yerlerine özel bir sayı gerekmiyor arkadaşlar. Hani rastgele ayrım yapamayız. Çünkü ayrım yerleri zaten belli. Kafamıza göre ayrım yaptığımızda kayma olur. Yani şimdi burayı 40 ilmek diye ayarlarsanız buradaki artırma noktası öne ya da kola kayacaktır. Bu da hoş bir görüntü vermez. O yüzden hani robamızı yakadan ayırdığımız modellerde roba bitiminde tekrar bir sayı
ayrımı yapmıyoruz. Sadece ayrım yerleri belli. Ayrım yerlerine dilerseniz işaretleyicinizi takıp bu şekilde ayrımlarınızı yapabilirsiniz. Zaten otomatik bellidir, yani 17 ilmekle başlamıştık. Buradan yakadan önlerimiz 17 ilmekti. 20 artırma yaptığımızda 37 ilmeğimiz oluyor zaten. Ama toplam sayıyı sayıp da ayrıca bir ayrım yapmanıza gerek yok. Şimdi gösterdiğim zaman anlayacaksınız. Yani bunları, bilgileri veriyorum hani bilenler için çok genel bilgiler, ama mutlaka yeni alışanlar da izliyorlar arkadaşlar. Her sayı, her detay çok önemli oluyor. O yüzden aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum. Şimdi şöyle arkadan bir bakalım hangi ilmeği örmemiz gerekiyor. Bakın buradaki ilmek, şu ilmeğimiz buraya dahil. Buradaki ilmeğimiz tam ortasından ayıracak olursak, şimdi bir ilmek daha örelim. Evet. Şimdi önü ve kolu ördük arkadaşlar. Haroşamızı tamamladık. Şöyle yine görebilirsiniz. Bakın buradaki ilmek buraya ait. Tam ortalarsak buradaki ilmek de şöyle görebilirsiniz, buraya ait. Şimdi burada kol kesmeye başlıyoruz. Yine klasik bir kesme tekniğiyle, hani farklı teknikler de kullanabilirsiniz. Kolumuzu ne çok gergin ne de çok bol olmamak kaydıyla kolumuzu kesiyoruz. Şöyle bir özetleyeyim isterseniz. 3. diş haroşamızı örmüştük. Arka sırasında sadece ön ve kolu örerek geldik. Ön ve kolu ördükten sonra şimdi geri döndük. Tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Şuraya işaretleyicimizi takalım isterseniz, keserken de kolaylık olsun. Şöyle buradaki ayrımımızı da bakın şöyle yapabilirsiniz, ya da 37 ilmek önü sayarak da buradaki ayrımı rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şöyle emin olalım. Tam ortaya aldığımızda sanırım şu ilmek, buranı sayarak da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi taktım öylesine, emin olmak için 37 ilmek kalana kadar döndük ve kesiyoruz. Sağ tarafta, sol tarafta önde 37 ilmeğimiz kalacak. Kesmeye devam edelim. Evet, geri döndük. Kol kesimimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle sol şişimde 37 ilmeğim var. Şimdi kolun birinde 6, birinde 7 ilmek atacağımızı söylemiştim. Şöyle kol altında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada 7 ilmek attım. Diğer kolda onu ben yani video ile birlikte yapmayacağım. Diğer kolda 6 ilmek artırma yapacağız. Şimdi geri dönüp kestiğimiz için bakın şurada şöyle bir çıkıntı var. Bunu da istemiyoruz. Hemen ilk kestiğimiz ilmekleri şişimize takıyoruz. Üçünü birlikte ördürdüğümüzde eksilme ya da artma olmuyor, ama kol altımız çok daha düzgün oluyor. Hem de daha sağlam oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz ilk de zorlanabilirsiniz şurayı almakta. Esneterek hemen birleştirmesini yapalım. Birleştirmemizi yaptık. Şöyle ilmeğimizi sıkıştıralım. Bir tane daha ördüm ve tekrar geri dönüyoruz. Kafanız karışmasın. Tekrar tekrar izlediğinizde rahatlıkla yapabilirsiniz ve gerçekten çok güzel bir kol kesimi oluyor. Şimdi başladık. Artırdığımız ilmeklerimizi öreceğiz. Buradaki ilmekleri ters örersek daha güzel oluyor arkadaşlar. Arkaya ters ördüğümüzde haroşa oluyor.
parçalı tekrar öreceğim. En sevmediğim yerlerden bir tanesidir örgüde kol altı artırması, kesmesi. Bir de son haroşaya geldiğimiz zaman çok sıkıcıdır arkadaşlar. Yeleği bitiririz ama haroşası bitmez. Bir de kol altındaki artırmayı hiç sevmem. Evet, ördürüyoruz artırdığımız 7 ilmeği. Son ilmeğimiz. Yine bakın buradaki ilmek de bu şekilde uzun kaldığı zaman yine sevmiyorum. Sonra birleştirdiğimizde şöyle şuradaki ilmek de uzama yapıyor. Bunu da yine kendim zamanla geliştirdim arkadaşlar. Bunu böyle dolayıp yine buradaki ilmeği ikisini birlikte aldığımızda yine burada da düzgün bir bitirme oluyor. Yine şuradan bir hatta 2 ilmek örelim. Yine geri dönüyoruz. Artık örgümüze devam edebiliriz. Bakın kol kesme işlemimiz tamamlandı. Haroşamızın 3. sırasını örüyorduk. Son sırasını. Şimdi buradan başlamış gibi kesme işlemini tamamladık. Yine ilk ilmeği örmeden alın hemen. Örerek devam ediyoruz. Kolu normalde 3. haroşamızı tamamlarız. Bir sonraki sırada kesme yaparız. Ama aynı anda örnek de koymamız gerekiyor arkadaşlar. Örneği koymadığımız zaman da örnek koymadan şurada birkaç sıra ilerliyor. Onu da ben çok sevmiyorum. Bu şekilde zamanla yıllar içerisinde bu şekilde kesme tekniğini geliştirdim. Bakın kol altında ilmeklerde uzama yok. Şöyle görebilirsiniz, daha sağlam, daha muntazam bir artırma tekniği oluyor. Bir sırada aslında, yani bir sırayı giderken geri geldik, kestik, artırdık, tekrar ördürdük. Devam ediyoruz. Şimdi diğer kolumuzu da arkayı öreceğiz. Önde 37 ilmek kalana kadar kolu öreceğiz. Yine şuradaki ayrımımızı yapalım. İşaretleyicimizi takalım. Buraya kadar örüyoruz. Geri geliyoruz. Kolu kesiyoruz. Dönüyoruz, artırma yapıyoruz, birleştiriyoruz, artırmamızı örerek buradaki kol artırmasını da tamamlıyoruz ve modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Evet, robamızı tamamladık. Kol beden ayrımını da yaptık arkadaşlar. Toplamda şu an 154 ilmeğimiz var şişimizde. İlk sıramızı örneğimizin düz olarak başlıyoruz. Şöyle bir başlangıcını yapalım. Bir sıra düz, arkada bir sıra ters örerek modelimize başlayacağız. Şöyle görebilirsiniz. İlk sıramız düz örgü olacak. 7 kenar patımızı haroşa örgü olarak örüyoruz. Ben haroşamı ters örüyorum. Yeni örenler için kafanız karışmasın. Tersi de düz olarak haroşayı örebilirsiniz. Dediğim gibi tüm ilmeklerimiz bir sıra düz örgü. Arkada ters öreceğiz. Önde düz örgü olarak modelimize bu şekilde başlangıç yapıyoruz. Evet, bu şekilde bir sıra düzümüzü örelim. Evet, bir sıra düz, bir sıra ters ördük. Zeminimizi oluşturduk. Modelimizin kurulumuyla devam edelim. Öncelikle 7 kenar patımızı yine haroşa örgü olarak örüyoruz. Modelimiz oldukça kolay. Dediğim gibi sadece ters ve düzlerden oluşuyor. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. 4. Kaydırma yapacağımız bir model. O yüzden böyle sepet örgü ve hasır örgü gibi görünüyor arkadaşlar. 2 düz, 4 ters. Yine 2 düz, 4 ters. İlk sıramız bu şekilde oldukça kolay. 2 düz, 4 ters. 3, 4. Şimdi oldukça kolay bir örgü olduğu için şöyle bir kez daha 2 düz, 4 ters. Ben biraz ilerleteyim arkadaşlar. İlk sıramızı sonlandıralım birlikte. Sonrasında başlangıcını yaptıktan sonra sıra sonu rahatlıkla gelir. Bakın 2 düz 4 ters, 2 düz 4 ters şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz. İlk olarak bir sıra düz bir sıra ters örerek başlamıştık. Şimdi örmeye biraz devam edelim.
Evet, ben 2 düz 4 ters örmeye devam ettim. Sıra sonuna yaklaştım. Yine devam ediyoruz. 1 2 3 4 2 ilmek düz, 1 2 3 4 ilmek ters, 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. Kolay bir model dediğim gibi ama robadan itibaren sayılarıyla yaptığımızda sizler için büyük kolaylık oluyor arkadaşlar. Ayarlıyorum, enini boyunu toplayan bir modelse ara artırması yapıyoruz, toplamayan bir modelse sayılarını ayarlayarak sizler için hazırlıyoruz. 2 tersimi düzümü ördüm. 1 2 3 4. Düz ile başlamıştık. Bakın düz ile başlıyor. Düz ile bitiriyoruz. 2 düzümü örüyorum. Sonrasında 7 kenar patımı örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sıramızda dediğim gibi tamamen ters örgü, o yüzden büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi arka sıramızı tamamen ters örelim ve ikinci sıramızla devam edelim. Evet, bu sıramızda aynı devam edecek arkadaşlar. Kurulumumuzu yaptık. Şöyle yine bir başlangıç yapayım. Sıra sonuna kadar örmemize gerek yok. Sadece geçiş noktaları, yani bakın bir sonraki şöyle sepetimiz, örgümüz farklı bir yere geçecek. Oraya kadar aslında aynı devam edecek. Yine 2 düz, bu sefer gördüğümüz gibi ilmekleri 4 ters, 2 düz, 4 ters. Ve keyifli örgülerden bir tanesi. Yani çok yanlış yapmayacağımız bir örgü. Başında başladığımız zaman, kaydırma yapacağımız zaman da başını düzgün başladığımız zaman 4 ters 2 düz olarak devam eden bir örgü. Arada düz sıralarımız var. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde devam edelim. Şöyle görebilirsiniz. 2 sıramızı tamamlayalım. Sonrasında yine bir sıra düz örüp diğer geçişle devam edeceğiz. Evet, bir modelimiz tamamlandı arkadaşlar. Gerçekten bu renkten de oldukça gösterişli ve güzel bir yelek olacak. Şimdi bu sırayı, sıraları atlamak istemiyorum aslında. O yüzden şöyle bir başlangıcını yapalım. Bu sırayı yine ilk sırada olduğu gibi düz öreceğiz arkadaşlar. Ön sırada bir sıra düz, arkayı da ters örerek bir sıra, yani 2 sıra düz örmüş olacağız toplamda. Bu da yine bizim örgümüzü hızlandıran bir yer olacak arkadaşlar. Böyle işlem yapmadığımız yerlerde örgümüz çok daha çabuk ilerliyor. Takip gerektirmiyor çünkü. Aralardaki bu düzler örgümüzü hızlandıracak. Evet, böyle düz başlıyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz yapacağız. Arka sırada ters öreceğiz. Sonrasında şu düzlerle terslerin yerleri değişecek arkadaşlar. O sırayı da yaptıktan sonra başa dönerek sizler de artık rahatlıkla modelimize, yeleğimize devam edebilirsiniz. Ben şimdi düz sıramı örmeye devam ediyorum. Evet, bir sıra, yani 2 sırada düzümüzü tamamladık. Şimdi düzlerle terslerin kaydıracağız, daha doğrusu yerleri tam olarak değişmeyecek. Şurada 2 düzümüz, 4 tane tersimiz var. Bu 4 tersin tam ortasına 2 düzümüz gelecek arkadaşlar. Onu da başında ters ile başlayarak ayarlıyoruz. Sonrasında yine 2 düz 4 ters olarak devam edecek. Öncelikle yine 7 kenar patımızı örelim. Evet, bakın tam ortasına gelecek demiştim. Onun için 3 tane ters ile başlasak yeterli oluyor. Sonrasında devamı zaten aynı şekilde ilerliyor. 2 düz 4 ters. 4 ters de bakın bu 2 düz de tam bu tersin ortasına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde başında 3 ters ile başladığımızda zaten yine aynı devam ediyor. 2 düz 4 ters. 4 ters de bakın buradaki düzün
düzler 4 tersin ortasına geliyor. Düz ise buradaki yine 4 tersin ortasına denk gelecek şekilde başlıyoruz. Sonrası yine aynı devam ediyor. Oldukça keyifli bir model. Yine bu örgüden battaniye yapılabilir. Çocuk berelerinde yine kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz gerçekten keyifli örülecek kolay bir model. Dediğim gibi başlangıcını 3 tersle başladık. Sonrası yine 2 düz 4 ters şeklinde devam edecek. Bu renkli de dediğim gibi yine güzel gösterdi. Yani farklı, daha net gösterdi. Buradaki renk biraz koyu, çok örnek belli olmuyor. Ama burada net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, örmeye devam ettim. Şöyle sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4. Yine 2 düzümü ördüm. Sonda yine başlangıçta olduğu gibi 3 tersle başlamıştık. 3 ters ile sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Bundan sonrasını anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi devam edeceğiz. Arasına bir sıra düzümüzü yaptıktan sonra yine başta olduğu gibi 2 düz 4 ters olarak örgümüzü ilerleteceğiz. Aynı şekilde devam ediyor. Hani 10 sırada anlatsam yine aynı şeyleri anlatacağım için çok fazla uzatmaya gerek yok. Modelimizin boyunu ise şöyle sayalım örnek olarak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben 15 örnek yaptığımda son iliğimi de bakın hemen haroşamın üzerinde açarak yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Siz yine enini boyunu dilediğiniz şekilde ayarlayarak yeleğinizi yapabilirsiniz. Ben şimdi burada videomu sonlandırıyorum. Yeleğimi de örmeye devam ediyorum. Sizler için yeni modeller, yeni örnekler paylaşmaya da devam edeceğim inşallah. Yeni bir modelde, yeni bir videoda görüşmek üzere. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.